Merhaba, ben klinik psikolog Şahin Uçar. Cinselliğe dair bilgiler her yaştan kadın ve erkeğin ihtiyacı olan bilgilerdir. Dahası çocuklar için de doğru cinsel bilgi gereklidir. Ancak cinsel bilgileri öğrenme süreçlerimiz genellikle bilimsel olmayan yollarla, dilden dile dolaşarak uydurulmuş bilgilerdir. Kendi hayatını hızla gözden geçirdiğinde sen de biliyorsun ki cinsel bilgileri en çok pornografik yayınlardan, arkadaş sohbetlerinden öğrendik. Bir yetişkinin cinsel sorunlarının oluşumu da tam da buradan kaynaklanır. Cinsel bilgileri öğrendiğimiz mecralarda cinsellik abartılı, eksik ve yanlış bilgilerle öğrenilir. Kimisi doğru bilgiler olsa da cinsellik abartılı, eksik ve yanlış öğrenildiğinde, sonraki edinilen bilgiler doğru da olsa yanlış bilgilerin üzerine bina edildiğinden yine yanlış sonuçlara yol açacaktır. Cinsellikle ilgili abartılı, yanlış ve uydurulmuş, çarpıtılmış cinsel bilgilere cinsel hurafe ya da cinsel mit diyoruz. Cinsel mitler, cinsellikle ilgili kaygılarımızı, korkularımızı, endişelerimizi veya yargılarımızın yansımasıdır. Erkeklerde sertleşme bozukluğu ve erken boşalmanın, kadınlarda ise cinsel isteksizlik ve vajinismus gibi cinsel işlev bozukluklarının en önemli nedenlerinden birisi cinsel hurafelerdir. Cinsel mitlerin doğru bilgilerle değiştirilmesi cinsel sorunların çözümünde en önemli adımdır. Cinsel mitler toplumda cinselliğin açıkça konuşulamaması, aile içinde cinselliğin ayıplanarak öğretilmesi, cinselliğin eğitim yoluyla öğrenilmemesi nedeniyle çarpıtılarak öğrenilir. Dilden dile gizli gizli yayılır. Cinsel mitler, oluşturdukları gerçekçi olmayan, abartılı ve çarpıtılmış cinsel beklentiler, suçluluk duyguları, cinsel korku ve endişeler, yetersizlik duyguları ve başarısızlık korkularıyla cinsel işlev bozukluklarına zemin hazırlar. Zamanla cinsel ilişkinin kalitesini olumsuz yönde etkiler. Cinsel hurafeler, cinsel yaşamı zehirler ve cinsel mutluluğun önünde engel oluşturur. En etkili tedavisi ise doğru cinsel bilgileri doğru kişi ve kurumlardan öğrenmektir. Bunlardan bir tanesi sevişmeyi başlatan erkek olmalıdır inancı. Bu cinsel hurafenin dayandığı yine bir başka hurafeye, yani cinsel mite dayanır. Erkek cinselliği başlatır, kadın ise başlatırsa ahlaksız ve fingirdektir. Erkekler ve kadınlar toplumun kendilerine biçtiği rollerin dışına çıkamazlar. Böyle bir tabloda kadın geleneksel olarak pasif veya edilgen sevişme sürecini tercih eder. Bu kalıplar öyle baskındır ki kadın sevişmeyi başlattığında kendini suçlu hisseder. Kadının beklentisi sevişmeyi isteyen, sevişmeyi başlatan ve sürdürüp sonuçlandıran erkek tarafı olsun ister. Erkek için de bu yanlış inanç ve beklenti nedeniyle yatak odasında aktif olmaya çalışan erkek olur. Kimi zaman kadın, kimi zaman erkek cinsel ilişkiyi başlatıp sürdüren taraf olduğunda daha doğru olacaktır. Bir başka cinsel mit, erkekler cinsel ilişkiye 7/24 hazır olmalıdır inancı. Böyle bir yanlış inanca, yani mite sahip olan bir erkek için çok ağır bir yük olur. Sertleşme bozukluğu, cinsel isteksizlik ve erken boşalma ile ilgili olan bir cinsel mittir. Bir erkek cinsel ilişki yaşadıktan sonra kadının yeniden cinsel ilişkiye girilmesi yönündeki beklentisi olduğunda ve erkek yeniden cinsel ilişkiye girmeye ereksiyon olamadığı için hazır değilse büyük bir ümitsizliğe, kaygıya, başarısızlık ve yetersizlik duygusunu yoğun olarak yaşayabilir. İlk defa bile olsa böyle bir durumu yaşayan erkek, ya yine ereksiyon olamazsam korkusuyla bir sonraki ilişkiye başlar, ya yine erken boşalırsam korkusunu hisseden erkek bir sonraki ilişkisine de bunu yansıtır. Bu durumda erkek performans anksiyetesi dediğimiz kendini test etmeye çalışan sorunu yaşamaya başlamıştır artık. Bu endişeyi erkek için bilgisayar dilinde örnek vermek gerekirse virüs gibidir. Kendini test etme ve bu konuda yaşanan performans endişesi erkek için çok ağır bir yüktür. Devamında erkek için depresyon, anksiyete, başarısızlık ve yetersizlik duygularıyla evlilik çatışmasına kadar giden ciddi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle diyorum ki erkek de kadın da her an cinsel ilişkiye girebilir düşüncesi yanlıştır. Bunu etkileyen birçok sebep olabilir ve bu durumda normaldir. Bir başka cinsel mit ise
Sık sık cinsel ilişkiye girmek, cinsel olarak güçlü olmak demektir inancı. Çiftlerin cinsel istek ve beklentileri farklı olabilir. Bu durum normaldir ve çeşitli sebeplerle açıklanabilir. Kadın ve erkeğin cinsel ilişki isteği, cinsel ilişki sıklığı günden güne, aydan aya, yıldan yıla değişkenlik gösterebilir. Bunu etkileyen birçok sebep de olabilir. Böyle bir cinsel mite çiftlerin en az birisinin inanıyor olması ilişkide önemli sorunlara yol açabilir. Bir başka cinsel mit ise cinsellik penisin vajinaya girip çıkmasıdır inancı. Cinsel ilişki pornografik yayınlarda olduğu gibi mekanik ve duygusuz yaşanması anlamına gelir ki tamamen yanlıştır. Cinsellik birçok bileşeni olan çok boyutlu bir süreçtir. Sevgiyle, duygularla, paylaşarak, hissederek yaşanmalıdır. Cinsellik sadece cinsel ilişki demek değildir. Erkeğin sertleşmesinin ardından hemen ilişkiye girilmesi, kadının uyarılması için yeterli zaman verilmemesi durumlarında kadının ıslaklık yaşamadan ilişkiye girilmesidir. Bu durumda kadın cinsel organında acı, yanma, tahriş, uyarılma güçlüğü ve orgazm olamama gibi sorunlar yaşayabilecektir. Bir başka cinsel mit, sevişirken konuşulmamalı. Çiftlerin cinsel ilişki sırasında konuşması cinsel ilişkiyi renklendirir, canlandırır. Sevişirken konuşulmamalı yanlış inancı yatak odasında cinsel ilişkinin alışkanlık haline gelmesinin önemli nedenlerinden biridir. Yine bir başka cinsel mitimiz ise peniste sertleşme olduğunda cinsel ilişki başlamalıdır inancı. Cinsel ilişkiye başlamanın kriteri sertleşme değildir. Ön sevişmenin olmadığı cinsel ilişki mekanik ve sahte haz alınan bir ilişkidir. Erken boşalan erkeklerin cinsel mitidir. Erken boşalan erkek sertleşmeyi kaybedeceği korkusuyla bir an önce cinsel ilişkiyi başlatmak ister ve kadının uyarılması ve ıslanması için yeterli zamanı olmadığından orgazm olmayacaktır. Erkek sertleşince ilişkiye girerek görevini yapmış hissedebilir. Ama alınan haz tek taraflı ve sahtedir. Haz almanın doruklarında yaşamak için ön sevişmeyi uzatarak, sevgiyle, dokunarak, vakti geldiğinde cinsel ilişkiye girilmesi gerekir. Yine bir başka cinsel mit ise kadınlar erkeklerden daha fazla zevk alır inancı. Cinsel ilişkiden alınan haz bireyseldir. Unutmayalım ki kadın ya da erkeğin daha az ya da daha çok zevk aldığını ölçüm birimi yok. Cinsel ilişkiden alınan hazın niteliğini belirleyen birçok unsur var. Zamanlama, mekan, stres koşulları, yaş, hazır oluşluluk, ön sevişme çiftlerin ilişki sorunlarının varlığı, geçmiş cinsel deneyimler, cinsel korkular, cinsellikle ilgili utanç ve suçluluk duyguları gibi daha birçok unsur hazzın azlığını ya da çokluğunu etkileyebilir. Bir başka mit, kadın aldatılmışsa kendini suçlamalıdır. Kadın aldatıldığında sıklıkla kendini suçladığını görürüz. Ben ne yaptım da aldatıldım şeklinde kabahati kendinde bulma yönünde duygular hissedebiliyorlar. Erkek aldatıyorsa her zaman ilişkisel sorunlardan kaynaklandığı anlamına gelmez. Evet, bazı durumlarda çiftin ilişkisinde yaşanan bazı sorunlar nedeniyle aldatma durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Ancak bu durumlarda dahi aldatma eylemini normalleştiremeyiz. Diğer taraftan böyle bile olsa kadının kendini suçlaması bir cinsel mittir. Cinsel hurafedir. Aldatmanın çeşitli sebepleri olabilir. Bu nedenle kadının ilk aklına gelen suçluluk duygusu doğru değildir. Yine bir başka cinsel mit, orgazm olduktan sonra ilişki biter. Cinsel ilişki bir süreçtir. Başladığı andan bittiği ana kadar haz almak ve haz vermek için isteyerek deneyimlenir. Erkek için sertleşme ve vajina içine girerek boşalmayı yaşamak temel amaç gibiyken, kadın için sevmeyi, sevilmeyi içeren ön sevişmenin önemli olduğu ve en sonunda cinsel doyum ile sonuçlanan bir süreçtir. Aceleyle, özensiz ve sadece boşalmak için yaşanan cinsel ilişki çiftlere doyum vermeyebilir. Yine bir başka mit, her cinsel ilişki muhteşem olmalıdır inancı. Cinsel ilişki her defasında farklı şekillerde yaşanabilir ve her seferinde aynı nitelikte haz vermeyebilir. Cinsel ilişki başarı-başarısızlık düzleminde değerlendirdiğimiz zaman cinsel ilişkinin zevk alma oranı düşecektir. Bunun yerine en başından en sonuna kadar
keyif almayı önemseyerek yaşamamız gerekiyor. Bir başka cinsel mit ise mastürbasyon pis, iğrenç ve zararlıdır inancı. Mastürbasyon pis, iğrenç ve zararlı değildir. Mastürbasyon kendi kendine cinsel doyum yaşamanın yoludur. Cinsel terapilerde sıklıkla mastürbasyon yöntemi tedavinin önemli bir basamağıdır. Çiftler zaman zaman birbirlerine mastürbasyon yaparak cinsel monotonluktan da uzaklaşabilirler. Eşi olmayan bireyin kendi kendine doyum bulabileceği bir eylemdir. Uzun yıllar sıklıkla yapılan mastürbasyonun sonraki yıllarda karşı cins ile yaşanacak cinsel ilişkide bazı zorluklar yaratabileceği ise doğrudur. Zaman zaman mastürbasyon yapmanın herhangi olumsuz bir etkisi olmaz. Bir başka cinsel mit, erkeğin penisinin sertleşmemesi kadını istemediği anlamına gelir inancı. Erkeğin sertleşmemesinin onlarca farklı neden olabilir. Böyle bir durum oluştuğunda doğrudan doğruya kadının istenmediğini düşünmesi doğru değildir. Böyle bir durumda varsa cinsel sorunun artmasına neden olabilecektir. Karşılaştığımız cinsel mitler arasında sıklıkla gözlediklerimi sizinle paylaşmak istedim. Unutma, bugün bundan sonraki yaşamının ilk günü.